İçimde kim biriktir? Ya bu ne kibirdir? Birkaç cümle denk getirdik. İki sohbet ettirmedin. Aleykümselam. 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 İlk seri 2-0 inç, bu sefer maç alırız, iyi avaraj gelir. 2-0 biraz zor bence ya. En iyi ihtimalle 2-1 diyorum ben yine. Sağ canım, aleykümselam canım. Sağ Lansüret baba, aleykümselam. Lansüret'in babası benim çünkü FF'in maç kaçta? 2 dakika sonra gösteriyor. Muhtemelen bir 5-10 dakikaya pik ekranı başlar. Hakan üyelik almış. Teşekkürler üyelik için. Ezik Lancelot yayın açmış demiş biri. Terbiyesiz. Makro ve mikrola doğru yaparsak maç bizde diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Zaten olay o. Makro ve mikroyu hangi takım daha doğru yaparsa o takım kazanıyor zaten. Sağ aleykümselam. 19'da başlayacak. Nasıl 19 ya? Aa, sağ üst, sağ altta 50 saniye gösteriyor. Birazdan gelir bilekçiler. Öyle bir tayfa mı var? Bilekçiler. FF kimle mi oynuyor? Oğlum sağ üst gözükmüyor mu? Sağ alt. Gözükmüyor mu sizde? Mert, eğri oturup doğru konuşursak FF çok iyi ama büyük ihtimalle kaybedecek. Çok iyi zaten. Onlar daha favori ama onlara karşı kazanmışlıkları var FF'in. Ben öyle çok şey görmüyorum. FF'de kazanabilir yani. Getir oradan var Barbie'yi. Yok, bu sefer başka biri var. Şunları biraz boş yapsın. Ha, dikkat etmedim, facecam'den gözlerimi alamıyorum demiş Murphy'cim. FF bir kere 2-0 yani bir daha neden olmasın? Aynen öyle. Apex oyuna düşmeden başlayıp mentalini korursa kazanacağımızı düşünüyorum. Geriye düştüğümüz maçlarda Apex çok satıyor, inşallah öyle olmaz. İlk maçı kaybedersek bence biraz zora girecek ya. Düşüyorlar çünkü. Mental olarak. Mert abi ne haber? Bir dua etsene, kolum kırık. Tamam. Bir dahaki duam senin için. M3 MSC 2023.
Her sene denk geliyoruz onlara. Yani M3'ten beri biz de denk geldik. Sağ kolay kanka, aleykümselam, teşekkürler. Ya geçmiş olsun, geçmiş olsun hancım. Kalbin kırılmasın, kol iyileşir de. Kral, senin Clint'i de oynuyorlar arada turnuvada. Hiç görmedim ben. Mert söyle başlamasınlar, yoldayım. Zaten bir 10 dakikaya anca başlar. Pik ekran o da. Maç başlamaz. Sağ aleykümselam. Hadi lan FF, o parayı aldı. Mert abi Discord'dan sesle izleyeceğim. Yok, izlemeyeceğim sesle, hayır. S2G ne oldu? Elendi o. İlk maçı nereden izleyebilirim? Buradan. Daha maçları olmadı hiç FF'in. Ha, şey mi diyorsun acaba? Başka takımlarla olan maçlarını mı diyorsun? Alınan paranın yüzde kaçı vergiye gidiyor? Vallahi bizim zamanımızda yarısı gitmişti. Ama belki bu paranın vergisi ödenmiş midir? Bilmiyorum ya. O turnuvadan turnuva değişiyor. Mesela MTC'de vergisiz bir şekilde bütün parayı alıyorsun. Ödül orada ne yazıyorsa onu alıyorsun diye biliyorum. Biz Singapur'dayken of, çok şey vardı ya. Singapur vergi kesti, buradan vergi kesti, burada faturalandırma vergisi kesildi. Yarısından fazlası gitti aldığımız paranın. Sağ aleykümselam. Yarısı da çok be. Bilmiyorum bunlarda durum ne. Bizde öyleydi. Bizde yarısı gitti. Hatta belki daha fazlası. Burada parayı bence FLUX alıyor. Doğru, gerçi bunların takımları var. Ya o şöyle oluyor genelde. İşte ödülün %40'ını takım alıyor. Kulüp alıyor. %60'ını oyunculara dağıtıyor veya tam tersi. Onun bir anlaşması var. Nasıl anlaşmışlarsa öyle dağıtılıyor para. İyi yayınlar, iyi de kralı mı? Biraz hakaret gibi sanki. Mert abi ben sesteyim, istersen gel. Tamam Yaşar'cığım. İstersen gelirim ben. Her ay maaş veriyorlar mı FF oyuncularına? Yani sözleşmeli oyuncularsa vermeleri lazım, veriliyorlardır. Sözleşmeli her takımın oyuncularına veriyorlar. 2-0 yendikleri maçı nereden izleyeceğim? Game of Future yaz. Oradan bakabilirsin. Sağ aleykümselam. Selamlar selamlar. Abi 2 ayımız olmuş, hayranım sana, dua istemeyeceğim, daha korkma. Tamam. Ben yine de duamı ederim sana. Abi şu an Rusya'dalar mı? Bunun benim konuyla alaka seviyesi peki. S2G'yi mi sordun acaba? Abi maçı başlatır mısın? Derin maalesef verdi yetkiyi, birazdan bir şey yapar, başlarlar. Mert abi ben seni sonuna kadar beklerim seste. Tamam. Harbi bekliyor orada. Selam, iyi yayınlar Mert. Geriye kaç takım kaldı bilgim var mı? 4 takım kaldı diye biliyorum. Selam bu arada. Şurada yazıyor zaten. Bak. Bugünün en kötüsü 4. oluyor. 3. ve 4. aynı şeye mi geliyor acaba? Yok, geç, onlar arasında bir daha maç yapar. Ha, bugün FF kaybederse bir maç daha mı oynayacak o zaman? Kaybedenle. Kaybedenler bir maç daha oynayacak sanırım ama bugün mü olur, yarın mı olur onu bilmiyorum. Mantıken bir maç daha oynaması lazım. Dur, ne yaptım ben?
Yok, eleniyor mu direkt? Elenmiyor olması lazım. Üçüncü ve dördüncü takımların belli olması lazım. Ha, 8 takımdan 4 tane takım kalacakmış bugün. Çeyrek finalmiş, tamam, ben bilmiyordum. Nerede kaldım Merto derken başlamadan açtım işte. Çok bekletiyorlar diye biraz geç açtım da yine bekliyoruz. Kaç dakikaya başlıyor? Şu an başlaması lazımdı aslında verdiği dakikaya göre ama. Şu an ne zaman hazır olurlarsa o zaman başlayacağız. Başlayacaklar daha doğrusu. Başlaması lazımdı. Oğlum nasıl 7'de? Har 7'de olmaz. Madem 7'de niye oraya 1,5 saat eklediler o zaman? 1,5 saati biz bekledik. Bitti. Mert kaç biter ve kim kazanır? Vallahi BLACKLİST'in alacağını düşünüyorum ama 2-1 mi alır, 2-0 mı alır onu bilemedim. Bunlar Eon'un Muranos'um. Şu sağdaki Amerikalı galiba. Bu soldakini bilmiyorum. Abi e-sporun kumarı varmış. Kaçak sitelerde girsek mi? Bilmem, yapsak mı şöyle kalabalık, pardon, şöyle gizli bir ortamda daha doğrusu. Bu 3 mü Mert? Evet, bu 3. Aleyküm selam. 2-1 FF diyorum demiş biri. Mert, kendinizi ligde nerede görüyorsunuz? Playoff'larda. FF 2.8 oran veriyor. İsteyen adı söylerim. Mert izin verirse söyle bakayım. Yarı final bu 3 mü olur la? Çeyrek finalmiş bu. Mert 22 dakika var daha. Kandırıldık ya. Bunların verdiği süre şey süresi o zaman. İşte bu reklam süresi. Bitince böyle sohbete devam ediyorlar. Mert, yeni takımda tanıdık isimler var mı? Hepsi daha çok biliniyor aslında. Cancer, Revaz, Kausei, Gabi. Kral, Bilen maçını izleyelim. Öyle mi yapsak? Önceki maçlara mı baksak? Bir yer rank giremem ya. Şimdi telefonu bağla falan filan uğraştırır beni. Oyun giresim de yok. Selamünaleyküm, aleykümselam. Kyrie Show mu izleyelim? Greenwich birinci maçı çok iyi, fena döndüler demiş. Tamam, ona bakalım öyleyse. Ulan oynuyorlar sandım, bu reklamdı. Tamam, buradan başlayabiliriz. Dur, chat'i şuraya alacağım bir saniye. Gangster Paradis açsana demiş. Teşekkür ederim. Açarım onu da, şunu hemen. Ne oldu? Ha. Şunu hemen izleyeyim seri. Direkt kaplumbağa fight'ına kadar bir şey olmamış galiba. Aynen. But you can already see the positioning happening here. Kyle TZ will go ahead and start the turtle, but it's spotted out, right? Chibi's just around the corner for here, so they're gonna go ahead and go with this turtle dance first portion up.
Şu an çok avantajlı duruyor Homeboys fight'ta. Araya almışlar hepsini. Smite'ı aldılar. Kill çıkmayacak da fight'ı kaplumbağa falan almışlar. Burada çok güçlü ya. Bir de biraz öne geçtiğim var ya, tek atıyor Char. Red'i de aldı. 2 level fark var iki ormancı arasında şu an. Onu da alacak. Çok öne geçmiş. Bak öldü. Ah ulan kaçırdı onu. Yine de ölecek muhtemelen. Ya adamların attığı fokusa baksana bak. Şey maçında çok güzel fokus atmışlardı. Bu S2G kimle oynuyordu? Hangi takımdı ya? İkinci Arap takımı değil, diğer takım galiba. FİRE'ne çok güzel fokus atmışlardı bir yerde. Oha oğlum, adamın oyununu mahvetmişler. Kaplumbağayı aldı, döndü bir de mavisini alıyor buradan. Bak maviyi de aldı. Bir de base falan atıyor. Çok iyi başlamışlar. Selamlar, iyi yayınlar, teşekkürler. İyi yayınlar Mert, nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Interesting choice of emblem too here, Naisu. I think this is usually like you'd go for a quantum charge. How is this different from the quantum Kaçta maç? 7'deymiş. Bilsem 6 46 50 gibi falan açardım ya. He's making it work, and that's what counts for Chibi because he's doing it against a very renowned jungler and team. Bak bu kadar gerideler ama kaplumbağa yine de oynuyorlar. Niye oynuyorlar mesela? Hani bu kaplumbağa fight'ın kazanma ihtimalleri de çok zayıf bence. Ama oynuyorlar yine de kaplumbağaya. Bren. Baksana iki jungle arasındaki level farkı zaten 3 level fark var. Ya, smite alması da çok zor. Ona rağmen bu W bu arada fight eşitledi biraz. Valentina yarı can. Bu fight lose galiba. Homeboys için. Kötü fight yaptılar bence ama zaten kaybetmişler. Ya direkt belli fight'ın lose oldu. Çok kötü fightlamışlar ya. Ya bu kadar gol farkına rağmen bu fight kaybediyorlarsa zaten buradan dönmüş muhtemelen maç. Buradan sonra Bren daha vermez. Selamlar. Fight başlamadan belliydi lose oldu. Ama bence Homeboys'un hatası orası. O kadar gold farkı varken fight'ı kaybetmeleri garip. O hep mi sen mi Mert? Ben bir şey diyeceğim, bir haber var, onu bulabilir miyim acaba? Ya o hep benim hakkımda lane'de oynaması en zorlu ADC falan demişti. O muhtemelen fake. O hep bir şey yazsam çıkar mı?
Aha çıktı valla. Bakayım. There's gonna be Astral Echo 2 from Few. Everybody's real low, but they won't be committing for more as AP Brand gonna be setting themselves up against this Lord. This Ha, herkes haddini bilecek, buldum. Dur, bunu nasıl vereceğim ekrana? Tek şöyle yapayım ya. Bak. Bak ne yazıyor bak. Nerede? O hep BDL Yoshi'nin A grubu M3 2021'deki en zor rakibin olduğunu kabul etti. Hani anlayana. Oğlum orada yazıyor. Neyine inanmadınız? Orada yazıyor işte. Tam 10 dakika sonra başlıyormuş. Kendine yalan haber yaptırmış, utanmaz. Gangsta Paradise açsana Yunşi. Hangisini ama? Şu. Eline bak. Hangisi? 1 mi 2 mi? Hangisi daha iyiydi bunların? Bu değil ya, bu sanırım. Yok, bu M3'müş. Bu Türkiye şampiyonasıymış. Bu M3. Dikkatlice dinle dedi. Sonra kapattı. Yazmaya başladı. Oraya gelmeyen ormancının yerine sen oynayacaksın. Direkt teklif bu. Paranoid tek kalıyordu odada ya. Şansına tek düştü o odaya. Yani diyor ki geleceksin orada o ekiple beraber dünya şampiyonasında orman oynayacaksın. Ben diyorum. Çok ağır tankları var. Burayı niye değiştirecekler? Bir kere görebiliriz. Gerçek hasar görebiliriz. Hızlı bir şampiyon ama çok merak ediyorum. Ormancı'nın seçecek. O mistik bakış. Bir fanı geliyor. Beklemediğimiz bir tercih. Farvay'da yanında Selena altı. Osman'ın Paranoid'in yaklaşık olarak 2-2.5K ana hesabında yeni maçı var ve 92 orana sahip dünya şampiyonasında korkusuz bir şekilde Falisini aldı. Ormanda oynayacak. Beklentimiz fazlasıyla yüksek Paranoid'den. Bu nasıl aldın lan? Oyun içinden. Bir de artık koridorlara basıp vurmak isteyebiliriz. Oğlum bunun kaydını sen nasıl aldın? Böyle mi verdiler acaba başta? Bir de artık koridorlara basıp vurmak isteyebiliriz. Yine kesti. Torplu dedim. Torplu kaptırmamamız lazım. Hadi bakalım. Çok güzel bir can bekliyorum. Güzel can. Torplu geçelim. Orada büyük bir baskı var. Bu arada yukarı konuda kesti onu. Çok güzel canı. Çok az kaldı. Kes onu. Bir can. Çok güzel skor. Üçüncü skor geliyor. Üçüncü skor geldi. Yorum çalmamız zorundayız ya. Her gün yorum çalmamız zorundayız. Her gün bir daha yorum çalmamız. 10 tane kaldı şurada. Benim flash'ı izle burada. Burası mıydı? Yok. Güzel bir kapı orada bir kadette.
Alırsa baslar. Doğru aldı. Bakırın. Vardı ilk doğru aldı. Çıkmamız lazım. Geri çıkıyorsunuz. Doğru aldı. Geliyor takım oyuncusu. Oğlum! Outplay'i mi niye geçtin burada? Geri çıkıyorsunuz. Doğru aldı. Senin yapacağın videonun ben. Vardı ilk doğru aldı. Çıkmamız lazım. Geri çıkıyorsunuz. En iyi yeri geçmiş ya. Geliyor takım oyuncusu. Kenara buradan tutmaya başladı. Ama başladı. Vardı. Solundan geliyor. İlk karşılaşmayı kazanırsak bizim oyuncu yolu başladı. Tutmamız lazım. Kuleye vur. Burada. İşte bu be. İlk karşılaşmanın kazananı Türkiye oluyor. İlk karşılaşmanın kazananı Megan oluyor. Ve puan durumunda, gruplarda puan durumunda ikinci sıraya yerleşiyoruz. Hemen basın abi. Gerçekten çok güzel. Çok basit. Burada çarpılı. Faray çok süzlendi. Canı çok az kalır. Karaya düşecek çok zor. Ve ilk kan geliyor. Dakika 1'de ilk kere almaya başladık. Karina Muazzam, dakika bir muazzam. olmadan düştü. İse kaptırmaya başlayan taraf Lisa'nın. Burada çarpılı etkili çok. Arada kaldı paketi. Gelmiyoruz ama silah canı çok azalmış. Burada maçı sıkıntı alıyoruz. Arada formayı Veremiyoruz hasar, veremiyoruz hasar. Geriye gidelim, geriye. Yolların canı çok az. Aldık, 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 bitti. Vur, Bitti. ve geldi. Gruptan çıkmaya başladık. İşte bekledik. Burada mikrofonu koyup kulaklığı falan kırıyordum ben. Bravo be. Sen toparlamayla uğraşıyor. Gruptan çıkmaya- Aldık, Bak sağ alta bak. aldık, bitti. Vur, ve Bitti. geldi. Gruptan çıkmaya başladık. İşte beklediğimiz şey. Başardınız. Bravo be. Bravo sizlere be. Helal olsun be. Şimdi dünya çalkalasın. Bu daha çok paranoid gangsta paradis olmuş ya. Gerçek hasar görebiliriz. Hızlı bir şampiyon ama çok merak ediyorum. Games of the future. Video başta öyle miydi? Görmedim ben onu. Abi sen niye Alien'la ayrıldın? Şiddetli geçimsizlik. Kanka sen şu an aktif oynuyor musun bir ekiple? Takip edemedim uzun zamandır, bilgim yok, onun için soruyorum. Oynuyorum, evet. Biri şu Farva'yı ikna etsin de MTC'de izleyelim, tadı tuz yok. MTC'nin oynuyor zaten Farva şu an, MTC'de bir takımda. The Prestige ekibinde. Ligde yani. Mert abim, canım abi nasılsın? Bence bir Asya'yı ablayı falan toplayıp öyle izledim. Yaşar'cım sal beni. Yine darlanıyorum bak. 4 olduk bu yayın başından beri. NPC'de para var mı? Yok ya, şampiyon değilsen yok. This is an unparalleled mix of the most exhilarating and dynamic youth sports disciplines, all integrated with popular video games and cutting-edge technological devices. This unique sports format is accessible to all. Anyone can participate in phygital Haylo, kadro competitions. Any yanlış. sport has the potential to evolve into a phygital experience. Football, basketball, Gerçi bilmiyorum, belki hockey, sonra hali olur. racing, martial arts, shooters and many other sports have successfully adapted to the new reality. Mert, bugünkü maç hakkındaki tahminlerini alabilir miyiz? Yani ben BLACKLIST'ini alacağını düşünüyorum. Onlar favori. Belli de olmaz tabi. It marks the beginning of a series of top phygital tournaments that will take place annually worldwide. The current official program of Games of the Future includes 21 innovative Selam kaç disciplines. başlama henüz. They are classified into 5 groups, which we refer to as challenges: sports, technology, speed, tactics, and strategies. Openness, show, fun, and healthy lifestyle. Coming our way is Yukarıda the yazdıma exciting baksana. phygital era.
So stay tuned. Join our global phygital community. Mert bir iki kişi yazmıştı sese çekme kimseydi diye, tek analiz yap karışıyor ses diye. Aynen, çok yani kişi çekince kimin ne dediği belli olmuyor. For young generations. Batugül'ün ekibi kimler Mert? Ya ben de bilmiyorum son hallerini. Oğlum artık gidin ya, maçı verin. Ben de bilmiyorum son halini. Görürüz ligde. In the semi, I mean in the quarterfinals. We haven't made it to the semis just yet. Don't want to get ahead of myself. It's going to be FLUX up against BLACKLİST. Now we talked about a little bit before. Yorumcu Kyoto gizsiz olmaz ama. Değerli yorumlarıyla bize renk katsın mı Kyoto'ya gi? Aleykümselam. I think something that's been on the rise is the Nana pick, a few other things. Anything you think these teams should really be prioing or at least stop. Bugün izleyici rekoru tekrar kırılır mı peki? Bilmem. So, I mean, I would say there's probably a few things. Is the Ruby has been kind of on the decline. It's definitely one of those picks that are very flexible in this current dynamic. Mert sence 4 tane hard oyuncunun takımına bir tane low oyuncu koysalar ne olur yorumunu çok merak ediyorum. Ya bu yüksek seviye maçlarda bir tane oyuncunun kötü olması maç kaybettiriyor. Öyle 4 tane oyuncu bir oyuncuyu taşıyamaz. Belli bir ligde taşır da. O bile gelse bir oyuncu çok oyuncu. Selamünaleyküm. Mert o oyunu 5 aydır oynamıyorum, geri başlayacağım midde metane. Görürüz şimdi, alacak değil ya Valentina. So you know, even though the Matilda is constantly banned, I think you said earlier 100%. Aleykümselam. Yeah, so that I feel like Nana should be there as well. I'm not quite sure why. İşte FF'de o kötü oyuncu Sunshine'miş gibi görünüyor. Belki de değil ama öyle görünüyor. Yani ben beğenmiyordum Sunshine'ı ama bence toparlamış, daha iyi oynuyor. İyi oynuyor hatta. Sunshine da şu an iyi. Sağ hocam, kolay gelsin. Aleykümselam, teşekkürler. Başlamuk yazmış, bu gerginlik seviyesi. Nana definitely a monster. It's been 5 picks we've seen her in playoffs, 100% every time. I think it's definitely something we got to keep our eyes out for. Novaria has been something that all of us have had our eyes on for. But let's take a look at the schedule today real fast. We did already see some of it. It was going to be RQ up against Burmese Ghouls, AP Bren up against Homeboys, BLACKLİST Internationals now what we're going to be seeing go up against FLUX and Onic up against RCC. Now back to the picks we were talking about. Estuji elendi, evet. I was kind of surprised. She was an amazing pick in M5, has always been kind of steady. Because it's been so long since any big events, all we've had to see is kind of qualifiers around the world. Hayatım bok gibi 200.000 kumarda kaybettim. İyi bok yemişsin. 200.000 kumarda kaybedecek kadar enayi olmasaydı. Oğlum kumarda kazanan var mı ya? Şimdi şeyler yazar, abi ben kazandım geçen 2000 TL kazandım abi yazar, toplamda 10.000 lira kaybetmiş veya çok daha fazla. I think there could be better picks, you know, like the Nana, like something like that. I think it might just be a comfortable pick for a lot of people. I know it has lost a lot of games. I mean, it's won some as well, but I think it's just something that a lot of teams are still falling back on and could possibly switch up. True. Kumarda ben kazanıyorum, Mert hiç oynamayarak demiş. It's ultimately that the hero is diverse and that a lot of teams like the aggression that the Valentina brings versus a Nana, you know, and I understand that, right? But I think that there's still just some teams that are living in the old meta. And they're still being the very first international tournament in Mlbb right now. Estuji, Homeboys ve No Name bir Arap takımına yenildi, elendi. O ikinci takım da mı Arap takımıydı? Nightmare değildi ya. Pardon, şeydi, tamam. Kafam karıştı. Twisted Bane miydi? Öyle bir şeydi. Aleykümselam. Bir daha yazma Charlotte. Selam yazma.
coming off to some other picks Twister'a that I've yenildik. seen that have been kind of, you know, the hit or miss, right? Kaşınıyorsun Charlotte, son uyarım. The Barats, right? That Daytona welcome can be dodged now, and it is just I seen it in one of our last games, and it just didn't clutch. It didn't clutch Twisted like Means Naisu de aynen. has told me before. It just doesn't work sometimes. Bir maç It finimiz can't var mı bugün? clutch all Ben the bekliyorum. Bir time. maç kazanabilirler bence. Now the Kai, I've actually been Sağ seeing the yayınlar, Kai aleykümselam, quite a bit, and I teşekkürler. actually enjoyed that pick. Estucu niye bu kadar What's your take on kötüydü? the Kai? Ya bireysel I think it's situational. bireyselleri pek iyi olmadı. Takım oyunlarına yansıdı. Bir de ilk turnuvalarıydı. Heyecanlı gibi geldiler bana bir de. Ondan. Karo çok hata yapmış. Karo bayağı hatalı oynamış ya. No, but I don't think there's honestly for jungle right now. I don't think there's anything that is I'm gonna pick this no matter what if it's open. For the first time, jungle is kind of just you're pretty free. There's a lot of opportunity. There's some damage. Hayır, Estucu kötüydü yani. Şimdi tecrübesizde falan sığmaya gerek yok. Kötü oynamışlar. And we don't see a lot of like first bans. A couple teams take out the Joy. That's one of them. But even then, we have seen the Joy lost. Now I wouldn't want to put it in the hands of certain players. Estucu alışık değiller bence birbirine, hiç uyumlu oynamaları. Ben gördüm solo queue gibi oynamışlar. Yani ne bileyim, birisi çıkıyor, birisi giriyor, birisi bambaşka yerde. Mesela aynı pozisyonda ikisi de çalıda. Birisi adama yürüyor, birisi geri çıkıyor. Yan yanalar. Hani aralarında konuşmuyorlardı sanırım. İletişim de yok. Sesle. Yarın halı saha var abi, geleceğim mi? Yok ya, gelmem. Harbiden saat 7 oldu, hala bekliyoruz ya. True. Now, one thing I do want to talk about is that I've seen, because I've casted a few of FireFlux's game with and the group stage. Turnuva hangi kanalda yayınlanıyor? They seem to have this Xborg signature pick, and not only is it Şu kanalda. FireFlux's signature pick, it's also North America's Sağdaki yayın da iyiymiş ama. signature pick. It's something in North America that we've been constantly known for, is that Xborg. So kind of seeing FireFlux, it seems like Xborg doesn't really ever get banned. Let's face it. If it gets banned, you know why, right? And I think FireFlux is probably going to utilize that a little bit into these coming up games. Abi lane'lere göre TR'nin en iyilerini sayar mısın? I don't know if they'll attempt to try to, pull out FF ya. rabbit out of the hat and do Belki a Gold Liam yerine mode Shigi again. olabilir. Shigi olabilir. It just didn't feel like they were ready FF for yani it, onun right? dışında. Sağ Though nasıl Mert? the Aleykümselam, game's iyiyim. being diverse, I do think they could do anything at any moment. Now, we can kind of take a look at the Blacklist roster. We do know that there's a couple subs. Haji's on the roam and Sinsu's in the jungle. Mert, yayın kapağı yeni forma gelince değişeceksin. Yani yeni forma gelince değil de fotoğraf çekilecek lig için. O fotoğrafı beğenirsem o zaman koyarım. Yeah, I mean, all five of them have just been doing an amazing job. And Sensui, Bence Sunshine Shigi'den iyi, doğrudur. First joined the roster last year, and actually started playing heavily last year, and he has just proved himself time and time again. But let's take a look at FireFlux roster. We're gonna have Rosa in the mid. Sağ yayınlar Mert, aleykümselam, sağ ol. Teşekkürler. Beşiktaş forması hangi oyundan? Hawk'tan. Nasılsın abi, iyi misin? İyiyim, teşekkürler. Sen? In the past, but so far I kind of have felt like he's lacking a bit. Rosa as well. I don't know if it's just the meta for Rosa. Back in the past, Rosa had an amazing Lilia. I need these two players in the mid to set the pace for their team. They need to be the aggressive players that we've grown to love over the past year. Sağ hocam, kolay gelsin. Bu beğeni neden az böyle arkadaşlar demiş. Aleykümselam. Like atmanlar atarsa sevinirim. Abi seni yerim. Ben de seni yerim abisi. La Sidar'ın ismi gerçekten Sidar mı? Sen ne sanıyordun? Niye Sidar diyoruz yoksa? İyi, ben de hatırladım beni. Hatırladım. Beşiktaş e-spor ne zaman? Kaç ne zaman? M4 zamanı. Tam M4'te Türkiye şampiyonası oynanırken ben de o zamanlar işte Hawk'ta turnuvadaydım. Not leave any breathing room for Blacklist International. And again,
if they can pull that off, I think it could be something that Blacklist is going to have to be worried about. Now, Blacklist, when they're pinned against the wall, like kind of what I was saying earlier. Harbi maçı niye vermiyorlar ya? Çok uzatıyor. Yani bu kadar maç arası olur mu kardeş? Hani yayın yapanlar var o kadar, Mlbb falan var mesela. Bu adam 1,5-2 saat sizin maç aranızı mı bekledi? Ne yaptı o arada? Herhalde oyun girmişlerdir. 2 saat maç arası mı olur? Belki 2 saate de geçecek. Again, I think it's just going to come to fruition if that's what they attempt to do. Mlbb'den kapatmadı mı? Bilmiyorum kapattıysa da. I think they might go the tactile Ha, oyun route. girmişler. Blacklist International, they've seemed to been a little aggressive once things settle. So I can only imagine that they might go the aggressive route. Maybe some set tanks that we'll see. Bu oyun olması çok saçma değil mi? Yani çeyrek final bu oyun. But it looks like şey olabilirdi ya, lower bracket yok ya, bu oy 5 olabilirdi aslında. Bu oy 3 varsa lower bracket da koysalar iyi olurmuş. Bu oy 3 biraz bence de yanlış. Yanlış demeyeyim de bu oy 5 daha iyi olurmuş. Finalde bu oy 7 olsun. Alo Hacı, sence nasıl bir oyuncu? Çok iyi bir oyuncu bence. Bayağı iyi, ben bayağı beğeniyorum. Mert, dikkat ettiysen FF oyun tarzı bayağı bir değişmiş. M5'lik oyun tarzı şu anlık arasında çok fark var. Yani meta sürekli değiştirdiği için metaya uyum sağlamak şart. Böyle fark etmedim nasıl bir oyun değişikliği var da. Çocuğun biri çok güzel bir soru sordu sana Mert. TR'de bir ekip kurmak istesen fakat aralarında sen de olmayacaksın. Bu isimler kim olur diye. Cevapladım onu zaten. FF, Gold yerine Shiggy. Mert, Mlbb oynuyor musun? Mert, bir ara Internova ne oldu elemana? Bilmiyorum ki, kayıplara karıştı. Yok ya. Arada bir görüyorum sağda solda da bu benim kanalda falan gözükmüyor. Demişti sana çok sevmiştim Yunşi. When Haji was roaming before, he was an aggressive roamer. That was the swap between him and Venus. When they wanted something like Chow in the roam, that's when Haji would come in. When they wanted a support like Estes, that's when Sahne Venus would come in. güzelmiş. So now with Aha. without Wise, we're definitely seeing the much more aggressive side of Blacklist. Sağ yayınlar Mert, aleykümselam, teşekkürler. Just stomp through teams. But we're going to be taking a look at the stage now. Pretty sure we're going to be having the teams walk on soon. You know, the trophy is. Ya daha sahneye çıkmamışlar abi, hazırlanmalar 10 dakika şimdi. Bu şu anki görüntü geçmiş bir görüntü olabilir. Güncel olmayabilir. I like it. Digital Games have done a wonderful job with this stadium, a wonderful job with the vibe overall, I feel like. And Blacklist International is going to be our first Şimdi şeyleri çıkacak. walking on. We got you. Bakayım en iyi hangisi? Oğlum o ne? Bu ne ya? Elini niye tutarsın ki? Bu ne anlama geliyor? Sensui fena değilmiş. Şu e-spordakiler şöyle yapıyor ya, ben ona hiç anlam veremiyorum. Hachi'nin de iyiymiş. Hachi. Hachi şu an. Birinci sıraya Hachi'yi koyarım. And even if they got subs, I still think they still got a good comp, and we can Sağ aleykümselam. Walking down the stage. They look very comfortable. O evi durdursalar maç ve FF'in olur. Şey de var mesela, hiç kill vermeseler o da FF'in, maç yine FF'in olur. Hiç kule vermeseler yine FF'in olur. I don't know about you. I didn't get to too much of M5 stage, but M4 stage, like this is great compared to M4's stage. Abi Edward'ı çok beğeniyorum. Çok iyi bir oyuncu. Yıllardır oynuyor o çocuk ya. Bir de aynı seviyede, hep iyi. İyi bayağı, evet. Hatta her sene iyiye gidiyor sanırım. Hazırlanan ülkücü geliyor. Ben Alien'inkini beğendim.
TNZ coming in as Birinciye well. Alien'e I'm koydum, hyped for this ikinciye team. I wanna see some Hachi. big plays. I want to see something happen. I want to see them push Blacklist against the wall this time. but Aa bu not yoktu lan. back Var mıydı off. bu? They need to İyiymiş be o able da. to go all out if they want to take this win. Definitely. And I think FireFlux has that grit and that tenacity to be able to, apply pressure to Blacklist International. And again, it's a Ben görmedim, o da rivalry in güzelmiş. the works. And if they can secure this deal against Blacklist International, take the win. Kupa I think çok it's just garip gonna ya. solidify it, right? And then you can already see, I love, like they're not shy. Like look at them, they're ready for it. They've been on stage before. This ain't gonna. Ülkücü değilim işte, anime karakterinin bir hareketiymiş. Ya biliyoruz tabii ki reis ülkücü hareket olmadığını. Ülkücüye benziyor ama. Drafting phase here in the digital games of the future. I can't wait to see what they can bring out. Yeah, I gotta say, the crowd is packed right now. People are still coming in. People are still making their way to their seats. This is a game a lot of people are excited for, you can tell. Because Mert Favray bu takıma girebilecek güçlü mü, girer kimin yerine? Favray oynamasını görmemiz lazım. En son oynayalı kaç yıl oldu? Turnuvada görmek lazım nasıl oynayacağını. Man, Trex, I don't know if you heard it when you were watching a lot of the games yesterday, but when me and Naisu, one of the games, you could hear them. Yeah, you could hear the crowd. İtaç'ı bıraktı mı? Wild. And I can't wait, and I hope that we can hear that again, because that's the one thing about being at home, right? You don't get to feeling the crowd just reverberate. Like the whole stadium and even yourself is just, it's a different. Abi Hok'un önü açık mı e-spor anlamında? Ben Hok oynarken çok fazla e-spor kitlesi vardı. Çok da fazla oyunun gelmesini bekledik. Gelmedi oyun. Yıllardır şimdi geldi. Yani e-spor kitlesi çok iyiydi aslında ama tutar mı bilmiyorum yani. AOV'a o kadar para harcadılar. E-sporuna o kadar yatırım yaptılar. AOV tutmadı. Hok da onun biraz benzeri ama tutar mı tutmaz mı hiç bilmiyorum ya. The rotations have been on point. They've been able to make the big plays. Haji has shown that he wants these aggressive roams. Do they switch it up here? Does FireFlux try to change something as well? The Tigreal has worked well with Haji. We've seen him play other things. We haven't seen any sort of supports really come through. I'm wondering, does Blacklist Senin olduğun bedel ekibim şu anki FF mi Mert? Şu anki FF. Or are they just essentially like a very different team now than what we've known in the past? They haven't been too locked into the Ube strat. They haven't been too locked into what we've known. And I kind of feel like FireFlux was expecting that from them in the group stage. Even some of their bands kind of pointed like, oh, we want to be careful. Mert, Türkiye'den katılan takımlar kim kanka? Birisi FF şu anki maç oynayacaklar. Birisi de S2G'ydi. Sağ Nexus var Mert. Aleykümselam yok. Gelmek istiyorsa yazar zaten gelir. M3'te Paranoid kuleye vurmadığında takım olarak vursan alan kule diye bağırmadınız mı? Öyle bir şey olur mu kanka maç içinde? Çünkü sen kuleye vuruyordun, Paranoid'de o amaçta Luo'yu ulti atmıştı sanıyorum. Ben zaten fark etmedim o an vurup vurmadığını. Kendi ekranımda kendi oyunuma baktığım için. Sonradan bakınca evet vurmamış. Vurursa %100 bitiyormuş. Mert, şu anda koridor olarak sence en iyiler kim? 50 kere cevapladım bunu yayın başından beri. S2G elendi evet. Bu turnuvanın ödülü ne kadar Mert? Değişiyor. Game of Future yazın. Orada Wikipedia'dan girin, yazıyor orada. Kaçıncı takımın ne kadar para alacağı yazıyor. Sağ GTA 6 mı? Aleykümselam. GTA 6 356 GB mı? Öyle bir şey olacakmış. Oynanır yani. Çok değilmiş o kadar. Doğru mu bilmiyorum da. I think mainly the flexibility. We've seen it in Rome, we've seen it in Jungle. If you really wanted to, you could maybe stick it in the EXP. I don't think we've seen that just yet, but there's just a lot of possibilities with it. And with a team like Blacklist, the possibilities are endless. But no Guinevere this time. It's going to be taken out. FireFlux going to throw that into their second band. So we're immediately. Abi Eli'nden sonra en iyi XP kim sence? Galiba Eşkışkın'dı ya. Çok uzun süre oynamadı ama o bayağı iyi oynuyordu XP'yi. The Diggy's also still open right now with a heavy CC meta. If FireFlux decides to leave that open, it could definitely be something we see within the first range of drafts. Definitely. And
I think it could be a little tentative right now, but you know, Ruby, they like to pick the Ruby, even though it's not my favorite pick. The R-Lot is still available. There's still heavy hitters here. I mean, they could opt to go for the Kanka izleyici rekorunu kırdık mı bugün bilmiyorum, bakacağız. Bu arada like atmayanlar like atarsa çok sevinirim. Like önemli. Hemen maç başlamadan 2 dakika aşağı kaydırıp yukarı parmağı basarsanız sevinirim. Kaybeden eleniyor, evet. Bunlar bir iko değil ki lower bracket koysun. Mind you, this hero has a 100% win rate right now. Like, can Blacklist International keep that percentage up? They gotta give her respect, man. Well, I'm tired of, like, we've been saying it since before this event started. Nana's meta right now, and I think a lot of people have been kind of doubting it. A lot of people have been holding their back. And it's been slowly creeping. First it was like last pick. Renece ne olmuş? Bir şey mi gösterdi yayında? Ben mi kaçırdım? Göremedim. Hopefully they have the ability to maybe flex it around. Yes, I think it's still good. I think it can still be meta, but I think sometimes you need to be willing to maybe move it to the EXP lane if you don't have dive or you don't have something that can really get to the back line and you Dur, pik ekranına geçmişiz. Set tank. Blacklist immediately fire back with the Akai and the Paquito. Now the Akai is definitely a signature pick. Bu kadar erkenden Akai ve Paquito almışlar. A few times throughout the tournament and the phygital games. Abi evli misin? Yok, Allah korusun. I think it's more of that anticipation that you know, Fire Flux might pick something like a Bratz or something or Fredrin. Akai'yi çok iyi oynadılar. Evet, gördüm, iyi oynamışlardı da. And it also can Bu kadar erkenden alınır mı? I'm offended for Ruby, It's right? a great counter to the Ruby, yeah. So like if he gets snagged, like you're just you literally just got Akai'yi banlamalıydık. Ya 3 tane ban hakkım var ama şimdi Akai banlanmalı mı? Banlanacak bir karakter mi? Sanmıyorum. Onun yerine bak, daha önemli çarlar var. Matilda, Guinevere, Faramis. Yüzüğü alyans sandım. Yok ya reis. Wisely when you're facing someone like Blacklist International. I mean, the possibilities are there Valentine. for the Valentina, but we just haven't seen Bizim it Hampi vardı, şu show. Valentine Valentine diyordu, I think beni after bitiriyordu some ya. past nerfs and with the rise of so many other heroes, is Valentina still as viable as she used to be? A lot of teams seem to think so, but the numbers still aren't there. Luckily they will get a heavy spin for themselves. They will get a Molina blitz for themselves. Ben böyle garip grup bir pick bekliyorum bizden. Bir şey düşünmüşlerdir yine illaki. Böyle Vexana Roam gibi. It's also a fast moving hero. They can rotate around quickly. So possibilities there, but what it's lacking is kind of the range. And if you pair that up with the Ruby in mid, you're looking at a very tight composition. No range at all, no way to get to the Bruno backside. anlatmışız. So with the Valentina here, I think it causes even more to maybe put the Ruby into the EXP lane and give yourself a little bit something different in the roam position. It is true. It is true. I mean, again, wild enough as it could. Şimdi sol tarafı eritecek bir pick yok sağ tarafta. Yani Cloud'un çok late kalması lazım sola vurabilmesi için. O yüzden bence bizim takımın erken oyunu eşitleyecek, erken oyunun güçlü bir şey alması lazım diye yorumladım ben. X-Port gidebilir, evet. X-Port giderse Ruby Roam olur. X-Port XP, X-Port olabilir ama X-Port'u banlayacaklar bence. Dün de çok iyi oynamıştı Elen X-Port'la. Ban gelebilir X-Port'a. Bence X-Port şart gibi bir şey ya. Şu an X-Port'un alınması lazım. We could see either of those show up, and we're still on that teeter totter if we're getting a roam or not here for Blacklist. Ama X-Port Paquito'ya lane'i kaybediyor diye biliyorum. Da çok da önemli değil. Fight'ları kazandırır. Clint we've seen come up. I'm not sure if I'm crazy about it just yet. I think there are some better picks with nice range. Sağ yayınlar. Brody. Uğraşamayacağım daha Still fazla plenty ya. of options. It's hard to ban into the gold lane right now. I feel like a lot of gold laners are doing decent in games. Yes, there's like your favorites,
Xbox neden şart kanka, ne için? Hem karşıda fazla tank var hem de erken oyunu, gerçi bir şey diyeceğim, Xbox'un erken oyunu güçlü değil ki. Akai'yi falan eritmek için Xbox iyi olur bence. Akai, Paquito. Akai ve Paquito'ya karşı bayağı iyi olur. It would be wise for them to flex. It'd be wise to put something like the Minotaur, like a Tig, maybe like a Grok or something that can get that big knockup. Minotaur banladılar. Xborg'u saldılar yani. Xborg cici aldı ama. Cici. Tam TNZ'i karşı görüp bir orman alacak. Counter yemez yani. It is true. It is true. I mean, the sustainability there, the poke is there, Carry and just the banlamışız. ability to harass, right? From Carry what artı I'm seeing burnu. from Fireflux right now, Ne kalabilir they look like ADC? they would Brody be var. the aggressors. Again, this is what I've seen that they decided to do quite a bit. From what I've seen is that they push Blacklist against the wall. They want to put as much pressure as they Burada olursa possibly lane'i çok can ağır on them kazanacak. and to Zaten not Cloud'un allow lane'in any genel olarak breathing room lose. and hopefully forces Blacklist International Bu çok to önemli make değil de mistakes. diğer koridorların Now, çok geri I düşmemesi feel like lazım. that's what the CC can do. It again has this sustainability, can poke you and keep you at bay, and it also Brody make aldı. you think about a decision if Şu you an wanna gold go lane after them tarafına or çok not. üstünler. I do. Again, you said the Brody. Kanka sence Feni gider mi? Pretty good. Now, Ben bilmiyorum the ya. question I have is what are they gonna do? Oo. Disgusting. Whoa! How do they answer that? Estes Akai şimdi bunlar nasıl ölecek? We just got the Estes by Blacklist International on the Split'te scene. Paquito Feni kesemiyor diye biliyorum. Belki Feni olabilir. It's a little, Ama alacağını ben a little wild sanmıyorum. now. We're seeing it with different people on Blacklist International. How can Fireflux respond to this? O Brody harbiden Brody'ye ulaşacak bir çar da yok kolay kolay. Fredrin geldi bir de. Onların draftını daha çok beğendim. That's what they pick up, but that is tough against this Akai. This Akai is going to be the big problem. It's going to be the big wrench in Fireflux's plan here. It's like how do they get around that? You mentioned it as well with the Ruby. Ruby's going to Apex 47 is going to have to be so careful about using these Offendeds. The rest of the team trying to fight for these turtles after Akai's level 4 is going to be so tough. It is definitely going to be Hocam maç başlamadan hemen like atalım, son hatırlatma. Like atan parmaklardan öpüyorum. Teşekkürler like atanları. Tamam, bu efekt fena değilmiş yine o kadar. But it's a lot of it's going to be a tough way to approach these fights for the side of Fireflux. Şu havai fişekimsi efektler de olmasaymış çok iyi olurmuş. Onlar kötü. This is game number 1G in a best of 3 in the quarterfinals for GOF. How you feeling about the draft? All right, man. Let me İlk set maç this bu, up for evet. you, man. Like, this is where it's going to go. This is where it's going to go, right? We got the Ube strat. Blacklist International. They again, nobody can pierce their backline from the Şimdi bir side of dakika ben Fireflux, right? chat'i alayım. Nobody's going to touch Brody. Oheb's going to be impossible to grab. And that's how I see Tamam. Blacklist International. Fireflux, they're going to have to figure that out, right? The response. They're going to, again, if they're going to be pressuring Blacklist International FF çok kötü with pik attı. such an Çok kötü aggressive atmadı bence ama posture, onlarınki bir you need tık to daha see iyi. Böyle them 60'a find 40 the gibi. backline. So I need to be pinpoint Bakalım şimdi. precision from Fireflux. They need to be controlling the river as much as possible to keep Blacklist International Gold at lane bay. tarafı çok And böyle we're geri already düşmezse kinda seeing the pressure being win applied bence. by Fireflux here. Xbox niye almamışlar? Xbox iyi olmaz mıydı? Hem Akai'ye karşı ve hatta Brody'ye karşı. Akai burada Paquito'ya karşı. Lane'i kaybederdi ama belki onu istememiş olabilirler. Seslen ne var? Seslerini kısayım, okey. But if Haji keeps babysitting up here, protecting Oheb, Fireflux might have to answer that, or Sunshine is gonna have a problem. GG'si bayağı iyi ondan. Bayağı iyi diye almamışlardır. Ölür mü o? Ah, öldü ya. İlk gengede öldü. Misillemesi de olmayacak kaplumbağada. Biraz kolay gank yedi ya. Şu an dual lane yapıyorlar bizimkiler yukarıda. Güzel aslında Cloud'un geri düşmemesi için. Yoksa burada lane'de bayağı üstün.
heavy spins are used incorrectly by BLACKLİST International. So we got to keep an eye on that. If FIREFLUX can just apply so much pressure and make them make mistakes, it could be huge. We can already see a gank happening down here in the EXP. Tam bak, canı onun az, bayağı iyi bu. Kaplumbağada rahat rahat oynayamaz artık Nana. Rosso da getirmez onları. Vur biraz. Bak ikisi yarı can. Tam bu kaplumbağada güzel avantaj yakaladılar. Helal lan Rosa. Aa. O çok bozdu işte. Onlar bir anda aldı avantajı. Buradan daha bir şey çıkmaz. Çok iyiydi aslında. O devamını getirmese. Şu Nana'nın böceği fazla bozuyor. Her şeyi bozuyor. FIREFLUX gonna have to kind of think about their situation. The Nana is just putting on so much damage at this point, and it's only 3 minutes into the game. We're 2-0. Kind of taking a look at some of the items. Of course, the magic penetration boots picked up by Nana, and again. Maşallah dediğini yaşama süresi Mert. Eyvah. Ölmedi. Ama lane çok kötü. Kaldığı bütün milyonları kaybedecek oradaki. XP milyonu kaybedecek. Cici çok geri düştü. İttiriyor ama. Niye ittirdi bunu? Aa, girdi. Bu yüzden ittirmiş. Fare okunu hep unutuyorum, pardon. Tapa yürüyor hepsi. Fredrin öldü. Molina Blitz comes out from road there, able to stun them up a little bit. Sensui though still staying aggressive. Apex 47 trying to help out. Sensui taking his time. BLACKLİST International maybe want to go for some gold plating here. Apex 47 going to lock up Sensui Sunshine. Force the BMI out. They just want to try to defend this tower as long as Gold farkı 3K, dakika daha 4. Çok kötü başladılar. BLACKLİST International has the gold plating off of the EXP and off of the gold at this point. Economically, they are sound, right? They are controlling the map here. FIREFLUX has to respond to this at some point. Constantly, what is BLACKLİST is like flowing into FIREFLUX, which is wild. Normally when you flow into them, Bizim XP botta, onların ADC'si botta. Ya swap da bir tık yanlış olmuş sanırım bizim. Şimdi Cici geliyor. Burada hala botta bu arada. Burada sayı avantajımız olacak. Yok, vazgeçti Cici. Gelecek, geldi. O da midde. Bot kulesini salıp fight'e beşleyebilirler diyecektim. Şimdi geçti Cloud bota. Burada 3 kişiyiz ama. Burayı direkt salmamız gerekmiyor mu bence? Niye fight diyorlar şu an? 3 kişiyiz. Gold'da 3K gerideyiz. Bottan kuleyi aldı burada. İlk maç evet. Disadvantage at this point, that is for sure. I feel like they need to step back just a little bit, stop being so aggressive into BLACKLİST, as it's not the response that you want to go with. I think taking more the tactical approach is what FIREFLUX wants to do at this point, and they need to get picks. Elin çok geri düştü. Bir de bu tahminimce, çarı bilmiyorum da Cici gibi çarlar geri düştüğü zaman çok işlevsiz kalıyor. Biraz geriye yatmak lazım şu an, sadece farm. Gold farkı 4K, 4.5, hatta 4'ten 4.5K falan şu an. 4'ten biraz daha fazla. Şu an tek kazanma koşulumuz Cloud kaldı. Onun düşmemesi lazım asla. BLACKLİST is not slowing the pace at all. Sensui going to cut another one. Take some yo-yos to the face there. That's okay because they're going to whittle away at a tier 2. Kim ADC diff diyor ya? Oğlum manyak mısın? ADC difflik ne var şu maçta? Ya harbiden siz de günah keçisi arıyorsunuz.
Fireflux has taken a tower in the boss side, so making a little something, but now Apex maybe looking for a play here. Rosa and TNZ there as well. They don't want to force it though. That was a great combo between the Retry and the Melina throw. Güzel kapattılar da biraz arada kalmış olabilirler. Tamam Cloud bota dön şimdi, botu farmla. Bot. Kaplumbağa çıkacak. Cloud yine splitti. Biz Cloud'u full split için kullanıyoruz 2 maçta da. Cloud'un bu kostümü vurmuyor ama ya. And they didn't get too greedy, so I like it. I do think that they need to be able to make a play here for this turtle, though, Trex. There's just, man, at least they got one on the board so far. Yeah, Edward's one we got to keep our eyes on. He is deadly right now. Key position. Does look like TNZ is going to maybe go back for the orange buff. No, he knows the lore. He knows. Güzel fokus, direkt düşür onu. Tamam çok düştü. Tamam güzel. Fight güzel bu arada. Arkada bu arada şeyi de kesmiş. O Nana ölecek. Kaplumbağa aldık ama aldılar ama o da ölecek. İyi bari fight win en azından. Bu biraz daha toparlar bizi. Bir de mid kulesi gelirse eğer o ikili tutamaz sanırım mid kulesini. Çok düşecek o mid. Hatta onlar ölür bile. Nasıl tuttu o ikisi ya? Sadece kuleye fokuslasak bence kule alınabilirdi. Çok boş flash gitti gereksiz. I felt like they were losing a little in the early game because they had to build that anti-heal. They have to prep for what's going to be coming into the future, and that is major team fights with an Estes on the field. And we can already see BLACKLİST trying to now respond back to the aggression Fireflux did utilize there. And again, I think they need to kind of focus on more neutral objectives though. Mid'de Pakuit'i oynayacaklar. Kes onu Cloud. Onu keserse çok iyi olur. Cloud'a bir kill lazım. Onları... Yok. Pakuit'e flash attı kaçtı. İlk maç hayır. Güzel ulti. Kucuk team. You know, I almost İyi mi feel böyle? like Fireflux is playing capture the flag at this point. It's more of how can they get to Haji at this point? Can they take out the Estes is their sole goal? And then the moment you see them attack, all of BLACKLİST kind of surround Haji into like a circle, and it's just nasty. And Fireflux is trying every aspect, taking every route that they possibly can to try to take out Haji. Now we're gonna see that coming into the very first. Kalite düzelse bir ya, kalite düştü. Like there is a good economical lead for BLACKLİST International, but the first lord could be the breathing room Fireflux needs. So I feel like they really need to contest this, and if they can get a pick here, it'd be big. Yeah, I think they want to stall just a little bit, give some time for Sunshine to get in position, but it's definitely fightable. I don't know if it's winnable, but they could try to go for a steal. They could take this fight to BLACKLİST International. We've seen teams get wins with big. Cloud yine split'e gidiyor. Biraz beklemeler. Bu arada yani bu gold farkına rağmen fightları falan çok iyi oynuyoruz. Cloud botta, Cloud'u beklemek lazım da onlar da fight edecek aynı şekilde. Şimdi Cloud geliyor. Çok güzel lan Rosa. Yok artık. Şimdi hepsini toplar. O nasıl fight'a giriş? Neyse ölmedi, güzel. Çok iyi fight, çok iyi fight. Ölme Apex. Helal lan. Aşırı iyi fightladılar bu arada. Rosa taşıdı fight'ı. Ölmez, ölmez, ölmez. Çek canı. Ah ulan. Adam neler yaptı o canla ya. Bu kovalama bu arada bütün aldığımız tempoyu galiba geri verdi. Dur bakayım bir geri versinler ekranı.
left right there, Trex. But I personally think FireFlux did come out on a little bit on top here, right? They're going to be able to utilize this Lord again to have a little bit of breathing room. Blacklist now. They know that FireFlux has come to fight. The gold lead is now leading in Tamam, their bot favor. taptan da This is kuleleri big. alacağız. Hatta bütün dış kuleler gidecek ki Lord'da alınabilecek her şeyi aldık işte. İnhibitörler zaten şu anda alınmazdı. Bot 2 de gelecek. Bizim botonların top. Güzel gayet, bak fight. Gold'da bir anda biz öne geçtik 3K. Rosa çok güzel taşıdı fight'ı. Maç durumu ne? Maç durumu 0-0 şu an. And that is what the shutdown is there for, right? Shutting down you was probably the best thing that FireFlux could have done. Though we could see how just crazy the Nana is. Again, I think FireFlux is responding very well. Biliyorum, donuyor, düzelir şimdi. They were struggling in the early, but again, I noticed that they were picking up a decent amount of items that would counter the healing that Haji is going to bring into it. Can he keep the Ube strat going? FireFlux is they're responding very well to it, and dude, that fight at the Lord could have leaned either way, and I think it all came down to Sunshine flanking there, right? Blacklist tried to respond to it, but it wasn't enough. And again, what was it? Sensu jumped into the Lord, and then I think ended up dying, and it allowed TNZ to secure that Lord. And now FireFlux has control over the Lay of the Dawn. They do, but just like FireFlux was able to win a fight at a deficit, Blacklist could do the same thing at any moment. The only bonus that FireFlux has here is this time there's no huge set potential from Haji. When we look at the case of CC, it's going to come down to Sensui getting a pin, which is tough to get a pin against multiple people. Yes, it could happen, but as long as FireFlux stays out of the bottlenecks of the map, they should be okay. Next, it's going to come down to Uwick, either getting some big stun with their skill 2, getting the stun into multiple members. İlk maç evet. It's definitely going to be tough for Blacklist to pull something like that off. Aleykümselam. FireFlux may be able to kind of control these battles now that the gold. Bu kadar kötü başlamaya rağmen çok güzel toparladılar. Late'imiz bir tık daha iyi olabilir belki. Cloud'un dikkat etmesi lazım. Bak Pakuito'dan tek yer. Botta şu an Pakuito ile Cloud. Güzel, yine güzel başlangıç fight'ta. Akai'yi yarıcan. Bak bu arada ikisi bota gitti. Botu kesebilirler Valentina ile Cloud. Bu arada güzel makro. Kes onu. Öldü. Ama Lord'u zonlamak lazım diğer tarafta. Tamam, bırak onu, direkt Lord'a koş. Onlar şu an Lord'a vuruyor. Aman diyeyim, aman. Hayla yo, çok güzel lan. Akai bozdu ama ya. Tamam, Akai ultisi yok. SS ultisi de yok. Şimdi sıra bizde. Güzel, hep beraber. O direkt win bu arada. Brody'leri yok. Akai düştü. Edward arada. O da düşecek. Düştü, çok güzel. Oğlum yine kazandılar fight'ı. Çok iyi oynadılar. Bir tane daha pıt. Bir pıt. Tamam, sal. Lord'a gerek yok, biter. İlk maç win, güzel. Kule. BLACKLİST balonu patladı. Bir maç kazanınca erkekler.
watch you, hands are sweaty. Bir maç daha böyle tamam sonra. Sweaty, my whole body's sweaty. Oh, whoa. Maybe that came out wrong. Let's take a look at Fireflux now. The winning moments. The team's walking our way. Blacklist Oğlum düşünsene Blacklist'e eliyorsun. Minimum karizma. They were able to just completely stomp them in the group stage there, and they were. They came in aggressive. They had map control in the laning phase all the way to the mid game. But then that one Lord, Fireflux turns everything around. Yeah, and sometimes that's all it takes is one major objective like a Lord, and you can just see. I mean, again, Fireflux. Evet, kaybeden eleniyor. Forcing Blacklist International to again make decisions, and the team. Ve bunun şerefine like atarsanız sevinirim. Teşekkürler. Süleyman direkt söyledi. Rosa çok iyi oynadı ya fightları. Ve ben hem pick'i beğenmedim başta hem de oyuna çok kötü başladık. Ona rağmen güzel toparladılar. Teşekkürler Fred Om. Another heavy spin right there, and it caused them to be able to jump into the back line. Look at Rosa keeping them at bay and corralling them into FF at that point. It was just huge for Fireflux. And Çerez, mayonez, the last one standing. Suarez, karınca incitmez. What I've seen, but it looks like Fireflux has brought the fire. Kim MVP? Vallahi MVP kim alır? Again, the rivalry is true. Cloud alabilir ama galiba Rosa'nın hakkı. At the kills real fast. Fireflux end up leading in the end with 12 kills, 29 assists. Wait, what? I think that's assist over the whole board. Assist over the whole board from everybody. Evet, Cloud almış. Summed that up, but it does look like Sunshine is going to be the MVP. I like it. I Trex think was like, Sunshine was able math to go- isn't mathin'. Yeah, this is not mathing right. It does look like the MVP is going to go to Sunshine, which I think is very well deserved. I do as well. Again, you can kind of see, like, we were seeing that Edward was trying to split the lanes and force a little bit of decision making. Çok geriden mi geliyor yayınım? And Sunshine just able to read those scenarios and Evet, biraz öyleymiş. Hold on there when they were down, Yeah. because honestly, in my eyes, I was like, oh, this is GG's, man. This is over. Black Aa, was dur. just stomping them. They were controlling the map. They were controlling man. Hatice'ye bronz aldırmışlar. Rosa gümüş almış. Ama %30 hasar vurmuş Rosa. Ulan Rafet, bir kere daha flame alsana şu şeye, FF'e. Ne zaman flame alsa FF kazanıyor. Bir flame daha at aslanım benim. Rosa'ya Mosa'ya salla biraz daha. Maşallah diyeyim, maşallah. Black fırtına burada yapan onlarla uzalları kötü. Doğru.
Rafet nerede, bir flame daha at. Adam harbi ne zaman flame alsa kazandılar. Kaç dakika var diğer maça bilmiyorum, bekliyoruz. Kral kolay gelsin, eyvallah kral. Buradaki piki çok kötü bir pik bir kere. Ben çok güçlü buluyorum. Sağ yayınlar, eyvallah, aleykümselam. Sucuklu yumurta var, yer misin? Yok, mübarek, sağ ol, eyvallah. Sana afiyet olsun. Sunshine bence senden iyi gold oynuyor. Doğrudur, oynuyordur. Ya bir şey soracağım, niye Mlbb Türkiye yayın açmıyor? Kanka maçı izledim az önce. Sunshine laf ediyordun ya. Bana dememişsindir umarım. Ha, chat'teki. Oğlum Rafet nereye kayboldun? FF'in oynadığı iki lord ders niteliğindeydi. Bu arada daha doğru oynanamazdı. Aynen öyle. Bir de o kadar gold farkına rağmen, gold'da geride olmalarına rağmen çok iyi fightladılar. Özellikle Rosa. Bir de Blacklist'e karşı o kadar geride olmasına rağmen gold'da kazanmaları fight'ı çok çok iyi. Bir de Estes falan var yani. Mert ben buradayım. Flame atmıyorum. Sunshine beğenmiyorum sadece. Flame atıyorsun reis. Beğenmiyor olabilirsin de. Söylenlerin flame. Kral, bu turnuvanın adı ne? Game of Future turnuvası. He doğru, bu arada sen geçen adamı ölsün dedin. Daha nasıl flame atacaksın? Daha ötesi var mı? Mer sence Blacklist mi trolledi, FF mi ekstra yaptı? Ya inan Blacklist'in trollememesi imkansız gibi bir şey. Bu 3 elenen, kaybeden eleniyor. Trollemezler. FF çok iyi oynadı. Şimdi 1-1 gelebilir ama ya. Blacklist biraz daha ciddiye alıp. Sen şu çocuğu sustur, etkileşim için biz yine yazalım. Sürekli olmaz mı, sinir bozuyor. Oğlum manyak mısın, ben etkileşim için mi sence ban atmıyorum ona? Chat'te mod var, banlasınlar. Ben bir de banla mı uğraşayım? SUG katıldı turnuvaya, evet. Ama elendiler. Kaç şu an? 1-0. Mer sence bana hak edecek bir şey söylüyorsam yayından çıkarım NP. Sence hak etmiyor musun? Adam ölsün dedin geçen. Mert FF düşmanı mısın?
Aleykümselam. Mert, link gelir mi üstündekinden? Gelmez. Ben üstündekilerin linkini vermem. Çok beklemeden geçiyoruz. Aynen. Güzel. Birinci olurlarsa ödül kaç oluyor bilmiyorum. Arkadaşlar nana alacağız. Onlar klot alacak. Biz de burnu kitleyeceğiz. Nereden aldın bu infoyu? Spora mı söyledi? Like the Fermis. On the side of BLACKLİST International, they're going to take out the Novaria. Yeah, and again, I mean, FLUX, they could run it back, right? I mean, they're at the advantage. This is match point for BLACKLİST International. I mean, they could get a little risky with it. I mean, if it's not broken, don't fix it. But I think it was just they responded really well to what BLACKLİST International picked. And kind of seeing some of the other bands come out, we see the Joy, we've seen the Matilda. I don't think at this point, I don't know if we'll ever see a Matilda. Ben bir 1-1 bekliyorum. Ama tabii umarım FF kazanır direkt. Hocam bu turnuvada sigara molası falan yok mu? Var işte, az önce neye beklediler ya? Hepsi sigara içti. No birdies in the sky, that's for sure. But FLUX, do they just run this back? Do they run it back or Mert ağzını hayra aç. Ya benim söylediklerimin tersi çıkıyor hep. Sorun yok. Tamam da kazanacakları ödülün yüzde kaçı sponsorlara gidiyor? Oyunculara ne kadar kalıyor reis? Nereden bilelim yani, sözleşmeyi biz hazırlamadık ki. O kulüple oyuncu arasında. Akai, Matilda, Faramis. Akai'yi banlamaya gerek var mıydı aslında? Bir önceki maçta çok iş yaptı mı Akai'yi? Pek yapmadı bence. Late'de. Erken oyunda evet ama GUI açık. GUI ban gelir mi son bandan? Vergisi oluyor mu ödülün? Kimi turnuvada oluyor, kimi turnuvada olmuyor. Bu turnuvada var mı bilmiyorum. Oğlum bu adamın her yorum okuyup cevaplamaya çalışması çok iyi. Mer sponsorunuz var mı? Yok. İko sponsorumuz var şu anlık. Kitbomb elendi. O elemanı ben çok seviyorum ya, iyi oynuyor. Bir de toksik bir şey. Sensu iyi jungle mı? Ben bilmiyorum. Ama çok da bir ekstrasını görmedim ben ya. Galiba o kadar iyi bir jungle değil. Mersen'in yeni ekibin adı ne kanka? Launch X Big. The Ruby's still open, the Guinevere still open. So they're gonna pick up the Guinevere. Does go into the slot of Apex 47. S2G kimle maç yaptığıyla uzaldı ki. Birisi Twisted Main'di galiba. Diğeri de Homeboys. Sensu'yu çöp. Kalitesi 720p işte şu an. Melisa'dan ayrıldım mı? Melisa'dan ayrılmak değil de ekip dağıldı direkt. Herkes ayrıldı işte. Ne haber Mert kardeşim? İyiyim. Kral sen. FLUX responding with the minnow. There we go. Sorry. BLACKLİST Diggy. That's what I was saying. BLACKLİST Diggy right here. Counter. Cloud Guinevere Minotaur. Oo piklerimiz çok iyi lan. Piklere bak bizim. Ya bu tarz durumlarda bence Diggy alınması bizim için daha iyi olur. Çünkü Diggy ultisini alabilecek iki tane çarımız var daha şimdiden. Ya Minotaur alır ya Guinevere alır.
Yani anlaşmalı oynarlarsa ligi şey yapabilirler. There's two things that have been a little nerve-wracking for me in teams, and it's the Ruby and it's the carry. And BLACKLİST has both of them right now, so they have me on the edge of the seat. It's been a hit or miss for these heroes. FLUX being able to pull off the Ruby really well. Let's see BLACKLİST International respond to that. I do like the Diggy. They might actually opt to ban that here for FLUX. They've been kind of targeting a little bit of tanks, a little bit of jungles, a little bit of roams as well. Tank carry onları almış. Bu tank carry de çok bela ya. Herkes de iyi oynuyor bu arada tank carry çünkü çok kolay. Hata yapsan da ölmüyorsun kolay kolay. I mean, the talks in discords and chats around the world right now has also been in the favor of maybe the Ruby's not bad, maybe the carry. Nolan gelir mi acaba? Sanmıyorum. Ben Nolan'ı hiç güçlü bulmuyorum. So this is going to be the real answer, right? It's BLACKLİST Xbox ban, Barat ban. Şimdi Xbox banladıklarına göre sağ taraf tank gibi çar alacak ormana. Veya Roma artık hangisiyse bilmiyorum ama tank gibi çar alacakları kesin. Xbox banlandığına göre. Kastri'ye üyelik almış. Teşekkürler üyelik için. What BLACKLİST is banning into their second phase here. I like the Arlot gone as well. That goes to show that I think we might see BLACKLİST International go more. We still need, we still need possibly the jungle, of course. And then we also need maybe the roam. We're not quite sure if the Ruby is going to be the roam or the EXP at this point. They ban out the Fred. They are just targeting the jungle. I like it, because here's the thing, BLACKLİST gets first pick here, right? So they don't want to leave the Fred open, they don't want to leave the Barats open. No Akai. What does BLACKLİST? The Nolan is still open. Sensui could go. Fred bana geldi. Digi salmak istiyorlar bence ya. Bence Digi ile ilgili bir planları var. Digi'yi salmak istiyorlar. Kafan güzelse ben sana o zaman bir saatlik banlayayım. Hiç uğraşmayayım seninle. Hatta 24 saat ban attım, bir dahaki yayına gelirsin artık. TNZ can run it. Pretty sure TNZ does have a couple assassin picks in his pocket. The Lancelot's still open. A couple options still open on the field for both of these teams. Yeah, they also have the Gwenny already, so they could run jungle Gwenny like. Karşı Alice alırsa yatarız aşağı demiş birisi. Alice ne yapsın buraya? Sol tarafına oynasın Alice'i. Baksaya geldi. Mert Emiş'te sen de mi vardın? Evet. You never know anymore. I seen a Barato EXP one time, so again we're in the playoffs though. We're in the playoffs, baby. Abi nasılsın? İyiyim abisi sen. Kaç dakika sürüyor bu pikler? Yani turnuva modunda pikler genel olarak 8 dakika, 10 dakika. O civarlarda sürüyor. İyi yayınlar, eyvallah, sağ ol. İyiyim, nasıl gidiyor abi? Her şey yolundadır umarım. Yolunda. Güzel gidiyor. Lilya piki güzel. Lilya gayet. Hatta Lilya'nın buralara kadar kalması da garip. Bence şu an mid'deki en güçlü çarlardan birisi. Bence Nana'dan bile daha güçlü. Bugün benim doğum günüm dostlar. Gününüz güzel geçsin inşallah. Doğum günü kutlu olsun. Darut piki gelmiş. Dyrot'a gerek var mıydı? Bir de şimdi Dyrot'un zırhını kırdığına sadece Cloud vurabilir. Solda başka AD hasarı yok. Biz Cloud'u da split için yapıyoruz, gönderiyoruz. Fight'ta kullanmıyoruz ki Cloud'u. Ben Dyrot'u pek beğenmedim. Yani Dyrot'un zırhını kırdığına vurabilecek bir çar yok dakika 15'e kadar. Ama belki sadece lane'i kazanmak için almışlardır. Mer, senin aldığın bedel kadrosu mu iyiydi yoksa şu anki FF mi? Şu anki FF.
I think FireFlux has a lot of answers here for the composition that Blacklist brought. Mer senle konuşuyorsun sürekli ama bir ekibin bile yok. Loser'sın. Doğru demiş. Selam, aleykümselam. So a lot of this is going to kind of come down to positioning, timing, and just executing these skills for both teams. But let's jump into it because it's match point for the side of FireFlux up against their biggest rival, Blacklist International. The winner of this match will move on in the tournament. There is no lower bracket here, so someone's going home. Can FireFlux make a miracle? Çok güzel başlangıç. Find out. I mean, again, if they could take Blacklist International out of this tournament, it would be a huge upset. Bo rakibi bo. As FireFlux definitely applying that pressure, and they are becoming like they're just, Rosa's powering up at this point. İlk yapan kazanıyor, evet. Yeah, I mean this is exactly what Rosa wants to be doing. This is what Rosa always does in the Lilia. Fareyi unuttum, pardon. Then you have a Minotaur in front of you to give you. Hemen maç daha da ilerlemeden like atıp hemen gelirseniz çok sevinirim. Hemen 5 saniye. Ya Charlotte gerizekalı mı çocuk ya? Mer seviyorum seni. Ya Rafet ne bipolar adamsın sen ya. Bir diyorsun ki Sunshine ölsün, biliyorsun ki ben flame atmadım. Biliyorsun ki sen loser'sın ama seni seviyorum. Ruh hastası ya. Embodiment of speed. They have the raft, they have the boxia, they have everything they need to be. I'm telling you, Phygital, the physical and digital combination coming in to the games of the future here. If they can do that, I think that's their win condition. Be fast, be aggressive. Ses iyi mi bu arada, yayının biraz kısayım mı? Now from the side of FireFlux, they could just play the same game that they did last time. Again, they're up. They have the advantage to play how they would like to. Of. So, kind of seeing some of these turtle takes their decisions are going to be the key aspects here for, like, I mean, we can already see that they're attempting to try to control the river right now. Tam yine güzel başlangıç. Şurayı hemen tam kaplumbağayı almışız. Şu an güzel gidiyor. Gold farkı ama eşit. Gold farkında önde değiliz öyle. Oha 736 oldu. Bir like atarsanız çok sevinirim. Bir de abone olun bari hayrına. If you can't grab that turtle, I feel like the team knew that they wouldn't be able to. Now, kind of getting into some of the fights. Oyun çok güzel gidiyor şu an bizim için. At some point, we'll probably start to see some items, and level 4s are being built on everybody's sides. What are our jungles looking like? We got a 6 to a 5 right now. So, Sensu on a boxia. Ya sağ tarafın hasarı da yok aslında pek. Ben anlamadım. Sağ tarafta kim hasar çıkaracak? Bir Nana, carry tank zaten. Onun hasarı da yani kısıtlı. Güzel fokus gelir mi? Yok, o düşmez. Eyvah, flash gidecek sanırım aynen. Güzel fokus düştü. Safı yok. Saf ultisi yok. Kaplumbağa fight'ın olmayacak. Ultisi yetişebilir de saf flashları yok. Direkt bir fokusa düşer. Mid push artı base Rosa. Şu an XP tarafında da çok iyi gidiyor Alien. Bayağı üstün. Her lane'de baskınız. Bak Minotaur da yukarı gitmiş. Herhalde push aldırıp kaplumbağa gelecek. Yok, sadece görüş verdi. Şimdi geliyor kaplumbağaya. Mert takımdan seçme şansın olsa Sunshine mi yoksa Oheb mi seçerdin demiş biri. Kaplumbağa çıktı. Mid push'u bizde. XP push'u bizde. Tempo bizde. Zaten onlar saldı. Bak yukarı gidiyor şu anda Rafael. Cloud'un düşmemesi lazım. Minotaur'da. Ha, çok iyi lan. Oğlum tank yeri nasıl solo kill attın? Oheb ya da aşağı. Oheb'in yeni söylemi. Lane'de en çok zorlandığım Sunshine'dı.
Yunshi'den sonra. Bu var ya direkt maçı kazandıran hareketi yani. Kaplumbağa aldık. Onu bir baştan gösterseler ya. Nasıl oldu o? Ben anlamadım. Nasıl solo kill yiyebildi? Rafet ne şey adamsın ya. Cunup. Hadi Sunshine'a demediğim kalmadı. Adam solo kill attı o eve. This is the position you never want to be against Rosa on the Lilia. This is when Rosa's feeling herself as she said like this. Gold farkı 2K'ya yakın. 2K, 1200K. Ölmez. Şu an her... Aa, Carry'i yeni düşüreceğiz. Düşür onu. Çok güzel ya. Gelir o kule. Bu maç sonucunda Blacklist eve dönüş bileti kazanacak. Kaybederse. Düşme. Flash'a gerek var mıydı? Sanki yoktu aslında ama olsun, garantiye aldı. Top kule, ilk kulede geldi bu arada. Şimdi mid kulesine. Yeah, I think the question on my mind is do they kind of let their foot off the gas a little bit around 7-8 minutes, because we saw the same thing from Blacklist International last game. They had about a 2K gold lead. Ölmez sorun yok. I would not count Blacklist out. Zorlama. Tam bottan da kule gelecek. Mid kulesi gelmeyecek şu an aynen. Bot kulesi gelecek bir de. Side kuleleri alındı. Because Blacklist, what have they done in the past when their backs against the wall? They have made the turnaround happen. So as long as Fireflux kind of plays it Ben nasıl solo kill attı çok merak ediyorum onu. Çok güzel düşer o. At fokusu. Kaçamaz oradan o. Bir de kaplumbağa öncesinde düştü. Çok güzel. Kaplumbağa da alırız. Onun da flash yok artık. O nickleri kapatsan, hani derim ki mavi takım sanki Blacklist. Ama ölür mü? Gereksiz de be. Ama mid tuttu bu arada. Güzel. Gayet güzel. Carry'e gitmese iyi olurmuş. Öldü ama kuleye savundu en azından. Düşmedi o. Eyvah, o düş. Bak killer vermeye başladık bu arada. Gold bir farkı biraz daha kapandı. Biraz sakin olsak. Yeah, I think they are definitely putting the brakes down. Again, the turtles don't seem to make a giant impact into the early stages. Temponlara geçti ya. Lord does. So let's see how they respond as Blacklist is now taking advantage of every position they can. Again, I think that goes to show that Blacklist has more of the mid to late game team fight potential compared to Fireflux having that early stage potential. We're kind of looking at some of the items. We can see that Carry has the golden staff and the corrosive. So kimin late'i daha iyi? Bence bizim late'imiz daha iyi. Ama biraz zor ölecek sağ takım. Çok tanklar. Biraz sakin aynen. Biraz fazla heyecana geldik. Try to take this tower before next big lord, even out the waves a little bit. Fireflux might just want to give it up, honestly. Rosa not able to defend it. We'll be able to drop a couple blooms though. Maybe clear out these waves. Bottan bir kule daha aldı bu arada Cloud. Bir de Cloud'u split'te tutabilecek bir kahraman yok yani. O Cloud Carry'i de keser. Şu anda. Site'da. Şu an yine bütün tempo bizde. Şu an istediğini yapar FF haritada. Lord da girer, taptan kuleyi de alır. Salacaklar bu Lord'u. Aman diyeyim, geldi. Bekle fokus. Oğlum çalabilir bunu. Çok güzel, fıktan düştü. Kimle kaldı Lord? Güzel, smite'ı da atmış aldı. Fight'ı da kazandılar. On the hunt once again. Blacklist knows maybe they don't want to take this. Oheb gets a couple speedy light wheel shots onto Sunshine, but it's still not enough.
Oyun mükemmel gidiyor şu an ya. Oğlum neymiş lan bu FF? Of this tier 3 in the mid side. They're moving down the mid as well. I like the replay, but I want to see the live game right now because they are pushing hard. FLUX takes some Melina Blitz to the face, but they're still okay. I'm able to watch this little stream, so I'm still okay. Lord marching his way down the bot. FLUX finally slowing it down. Yeah, again, keep it at bay because this is where BLACKLİST International was able to turn it around. Tam taptan bir kule daha gelecek. Dostum bu FF bir harika. Valla Violansa'ya yakın oynuyorlar. Now FLUX, let's see if they get tunnel vision once again and go for as much as they can. Rosa. Rosa. No fear, Rosa. Eski maç değil, şu an güncel canlı. Eyes on the prize. I mean, with black shoes like that, you would do it too, man. You just walk up in a death and fly back, you know? Çok büyük bir satış gelmediği sürece win. O da gelmez artık. Into the next Lord fight or even a take here. Now, this is something different, right? From the last game, FLUX kept putting pressure on BLACKLİST International. M6 değil bu, Rusya turnuvası. Başka bir turnuva. They're putting the breakdown. They're holding their own, keeping the lanes at bay, and they're freezing. This is good. This is going to lead BLACKLİST International to make the decision. Do we stay in the base and turtle, or do we take our chances and Oğlum çok iyi oynuyor ya hepsi. brave the land of dawn? I think there's two big Hepsi askerden gelmiş gibi. They need Edward to either make a big I'm offended play, get the combo down, and then also we have Oheb. Oheb has taken 2 deaths, but his damage is still unreal. 5K gold farkıyla Lord Savaşı'na. We've seen him shred down some of the others. And then lastly, I guess it's actually 3. UA as well has not taken a single death and we know how much Adamlar maç salıyor bize. Aynen. BLACKLİST diyor ki bu tür takımları kazansın, biz elenelim. Yazık bu tür takımlara diyor, maç salıyorlar. Diksiyon siktir git maymun, ne alaka ya, bu da laf sokacağım diye. Sunshine still ready to go. Green dots on the side of FLUX right now. All they've lost was the black shoes, and that's going to put them at an advantage here. Yeah, and you can see TNZ taking care of that lane on the right side, which once again sets them up to possibly burn this Lord down, or do they bait BLACKLİST into an engage? Şimdi bu fight çok kritik. Güzel bir fokus. Ölür mü o? Oğlum direkt düştü Robbie. Çok güzel. 5'e 4 kaldı fight. Devamında Sensu'yu de düşecek. O da düştü. Hop 5'e 3. Yani hiç şans vermeden direkt fight'ı winledik. Bak gördün mü, direkt fokus. Saflaştırıcı olmayana tankmış, Ruby'miş, dinlemeden fokus. Yeah, and I mean this is what it shows. I mean the Minos Fury, the knockup by TNZ, BLACKLİST just wasn't ready for it. It came quick and aggressive by FLUX. And again, I love this. They're not getting tunnel vision this time around. Yani Lord'u defans yapabilecek pikleri de yok. Güzel bir kuşatmayla 3 inhibitor gelir. Though they have all 3 tier towers, I think that they can mount up a defense to stop this Lord. Again, that's what they're going to have to do in order to get some breathing room and maybe decide on their choices a little bit better here. Turkey and FLUX. Wow, they are. I mean, this could be it right here. BLACKLİST can defend. They have the ability to defend this Lord, but just the fact that bak lane'ler çok güzel geldi. Konumlar da çok iyi. Tam ölümsüzlük aldı son anda, güzel. Side inhibitörler yok. Mid inhibitör de gelecek muhtemelen. Looking for another angle. They got another wave coming down the mid. Do they just back off here? I think it's the safe approach. They're playing the distance. Gotta watch out. Edward does have another. Sakince. Oğlum Rosa'nın oynadığı yere bak. Ha ne yapıyor? Deli. Ölmez o. FLUX showing supremacy over the land of dawn.
the tactics that we're seeing from Rosa at this point are so aggressive, and that's what Illylia could do. I'm actually surprised Blacklist International didn't do something to punish Rosa, but Rosa having that purify is, I think, Yendik, şişirdik, dolma yaptık, pişirdik. Kind of building off of what you said earlier, Trex, is that I think OHEB, we're getting into the late game. It's going to be dangerous. Kalite düştü mü Mert? Kalite hep böyle 720p şu an. Fazlasını kurtarmıyor. Abi sanki satacaklarmış gibi hissediyorum. Valla yani şu an kaybetmek için bir 4-5 kere satmak lazım. O kadar satmazlar herhalde. Bir sonraki Lord'u bekleyeceğiz. 800 izlendik ya, harbiden 800 oldu. Bir de like atıp abone olursanız. OHEB just shreds you down as you're sitting still with that ultimate. So as the game progresses, that ultimate becomes even more and more dangerous to use. TNZ has to be careful, and the rest of the team has to have Gold farkı 8k. Rosa gonna steal away this orange buff. Ya şu an hasarları da yok. I still can't get over Rosa just walking behind the tower. Fightlamaları imkansız. Ne yapacaklar acaba şu an BLACKLİST? Bu Lord'u salamazlar. Fightlamaları lazım. Fight da lose. Ne yapacaklar merak ediyorum, bakayım. Her şey OHEB'e salıyorlar. Tek kazanma koşulları OHEB Nana. Cloud yine split'te, çok güzel. Split o kadar darlıyor ki rakipleri. Sen sat oğlum öyle. Bak, Cloud sanırım fight'a gelmiyor diye Red'i Rosa'ya salmışlar. Şu an var ya, top bottaki wave çok iyi. Güzel fokus gelir mi? Vur Cloud. Fight güzel mi? Oo, hepsi eridi, hepsi eridi. Öldüler. Abi Rosa'nın oynadığı yere bak, o kadar darlıyor ki rakibi. Maç bitti. Elediler lan BLACKLİST'i. Rafet. İşine bak kardeşim. Ele. Apex atlayacak birazdan, zor duruyor. İzle Apex'i sol attı. Helal valla. Türk bayrağı spam. Nerede Türk bayrağı? Bulamadım ya. Bu mehter Velinir. There's no lower bracket, right? You go home here, so these games mean so much, and they are just best of threes. So whereas tamam, o zaman dağılalım biz. Çok güzel oynadılar ya, helal. Ben beklemiyordum bu kadar şey olacaklarını. BLACKLİST favori falan diyordum hatta zaten. 2-1 alır diyordum BLACKLİST en kötü ihtimalle. 2-0. Teşekkürler izleyenler için. Gitmeden bir like atıp abone olursanız daha da teşekkürler. Maç sonu konuşmasının doğru bir aslında röportaj olacak, onu izleyelim. Çok bekletmezler umarım ya.
I'm not gonna lie, I definitely picked Blacklist International here, but again, it's anybody's game when it comes to the digital games. The diversity, they just what they bring to the land. Yani bunlar uzun sürer ya, ben kaçıyorum. Than what we've seen in other international tournaments, and you can see Rosa, the aggressor, the menace, the monster. Tamam dur hadi bekleyelim tamam. 207, 49% team damage. Our damage dealt, holy crap. Yeah, today this little girl took out that little squirrel girl that we call That Nana. shorty titan Was able to do it. And this has been, and it's so nice. Yarın to see 12'le because varsa it's been a açarım signature yarın da. pick for Rosa for a while now, and I think a lot of us knew that maybe it's Hasara not bak super meta ya. right now. Maybe it's not something that completely fits. But Bu arada here Rosa yarın shows mastery over this Bankoban sanırım. just Lilia banlarlık 12. having the mid lane who can zone like Kairi that, vs and Tienz mi yani? literally corral them into a spot so that Alien can get the finishing shots. It was honestly amazing. It was, man, like, Ah şu ekrana bakalım. crazy. I Edward seen Bronze. the craziest plays by Rosa, just aggression, the TPs, the powering up was just insane. Sensui Bronze. Bu Sensui harbiden kötü galiba ya. Here to witness it. Future being made, Blacklist International being taken out of the digital games. Oo bir de 12 ele. O anasını satayım. 12 elesek var ya. We'll see you guys in a second. We have a little bit longer for the video, honestly. I think we're still showing stats right now. Then we Şu an var ya her yerde haberdir FF. It's okay. Asya'da özellikle. So we're going to be taking a look at some of these stats we saw. I mean, honestly, the stats don't do it justice, man. The stats don't do it justice. Sercan Mureni mi? Vallahi bu maç Sercan kazandı. Perky got the upset there. Just pure insanity. Blacklist going home. Send it off. Oh, Reis röportaja geçelim ya. Çok bekletmeyin bizi. All right. we're hot and ready. Ah, dude, I'm sweating. Всем привет! Это игры будущего. Это Казань Экспо. И это наше будущее. Вперед в это будущее, конечно же. А как иначе, у нас кузов, старые колеса. Ne güzel daha araba Но мы arkadaki. здесь совсем не за этим. Сегодня одна... Всем привет! Это игры будущего. Это Казань Экспо. И это наше будущее. Вперед в это будущее, конечно же. А как иначе, у нас кузов, старые колеса новые. Но мы здесь совсем не за этим. Сегодня одна... Benlik sorun yok bu arada şu an. Yayında sorun var. How's it going, everybody? We're back. A little bit of a technical difficulties on the video there, but man, what a game that we just witnessed here. Futures, the game of Ya the biz röportaj futures istiyoruz ya. living in the future here. Blacklist International being taken out by FLUX. My boy Trex will be back here in just a second. This game, I don't know if you guys were on the edge of your seats, but I was. Rosa İngilizce biliyorsa transfer gider. Ne alakası var? 3 ayda öğrenir zaten İngilizceyi. I personally did not suspect FLUX to do this, and I'm just being real, right? I suspected Blacklist International to 2-0 FLUX, but they've reversed it back on me. How you doing, Trex? I'm doing well. Welcome back. I'm doing well. We had 3 minutes. I'm just kidding. Abi sence Rosa seviyesinde bir ümit var mı TR'de? Sanmıyorum. Varsa da göreceğiz MTC 3'te. 3 mü oluyor? 3 oluyor galiba. I had to let off some steam, let off some energy. I feel much better now. What a game. I'm still Röportaj Rus kanalında. Same. I mean, it Öyle just mi? came down to FLUX wanted it, right? Burada verirler ama öyle şey olmaz ki. The pilots. As we told before,
Bunlar drone falan uçuruyor hocam. Konuyla alakası yok bunların. Consists of, Wild that you're able to look your rival in the eyes. Maşallah and take önemli him down. hocam. Neydi o kötü arkadaş adı? Nazar edemedi yazık. Teşekkürler bu arada. Rafet. I mean, this is Rafet what I was utanır saying mı? before. I mean, Sanmam. I'm glad that I didn't just build up their hype for nothing, honestly, because FLUX has just made me a fan over the past year. Like, don't get me wrong, I love BLACKLİST. Everyone Rus kanalı. Aa, koçları yapıyor röportajı. Takım çıkmıyormuş ki, koçları çıkıyor ama. Ya kaçalım o zaman biz. Tamam öyleyse. Herkese iyi akşamlar. Bir sonraki maç 12'deymiş. İyi akşamlar. Yarın görüşürüz yine.